Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek şekil verme derdine girmeden çok kısa bir sürede hazır hale getirebileceğiniz nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram kadar tereyağı ya da margarini karıştırma kabına alalım. Ardından böyle bir çırpıcı tel yardımıyla biraz karıştıralım. Homojen bir hale gelsin. Bu işlemi spatula ile de yapabilirsiniz. Tereyağı ya da margarinin oda sıcaklığında olması önemli. Bu kıvama gelsin. Ardından üzerine bir adet yumurtayı ilave ediyorum. Ve sonra yarım su bardağı kadar toz şekeri ekleyerek bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Karıştırmaya devam ettikçe karışımın yoğunluğu biraz daha artacaktır. Biraz daha koyulaşacaktır. Gördüğünüz gibi şöyle 2-3 dakika kadar çırpmaya devam ettikten sonra bu kıvama geldi. Sonrasında yavaş yavaş unu ekliyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Toplamda 2,5-3 su bardağı arasında un yeterli oluyor istediğimiz kıvamı elde etmek için. Sizler her zaman belirttiğim gibi unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Unu eklerken kullanmış olduğum, unu ve şekeri eklerken kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Şöyle biraz toparlanınca elimle yoğurma işlemine geçtim. Hamurum artık istediğim kıvama geldi. Bu aşamadan sonra toparlanıncaya kadar yoğuruyorum. Toplamda 2,5 su bardağından biraz fazla un kullanarak hamurumu istediğim kıvama getirdim. Kıvamı tam olarak böyle olmalı. Şöyle yakından da sizlere göstereceğim nasıl olması gerektiğini. Kolay şekil alabilecek bir kıvamda. Üzerine yarım çay bardağı kadar damla çikolata ekledim. Dilerseniz daha yoğun da kullanabilirsiniz. Damla çikolatayı daha fazla miktarda da ekleyebilirsiniz. Damla çikolatayı da ekledikten sonra hamurun her yerine dağılacak şekilde şöyle yoğurmaya devam ettim. Sonrasında hazır olan hamuru 2 parçaya böldüm. Yalnız hamurun bir parçasının diğerinden bir tık daha fazla olması gerekiyor. Bunu tabanında kullanacağız. Hazırladığım hamurlardan biri diğerine göre daha büyük, gördüğünüz gibi. Onu tart kalıbına yerleştirirken alt kısımda kullanacağım. Farklı bir borcamda da hazırlayabilirsiniz bu tarifi elbette. Ben elimdeki bu kalıpta hazırlamak istedim. Alt kısma büyük olan hamuru aldıktan sonra her yerine eşit miktarda dağılacak şekilde yaydırıyorum. Sonrasında üzerine sürülebilir çikolata ekliyorum. Kahvaltılarda kullandığımız, ekmek üstüne sürdüğümüz çikolatalardan bu kullandım. Markası fark etmez. Herhangi biri olabilir. Miktarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle tatlı kaşığıyla bir miktar alarak dağıttım her yerine gelecek şekilde. Her yerini çikolata kapladı. Çikolatayı dağıttıktan sonra üzerine de bir miktar ceviz ekledim. Elimde toz halde ceviz vardı. Parça ceviz de çok yakışır. Hatta parça badem de çok yakışır bu tarife. Ben belirttiğim gibi toz haline getirdiğim ceviz vardı. Ondan kullanmayı tercih ettim. Onu da çikolatayı kapatacak şekilde her yerine gelecek şekilde serpiştirdim. Üst kısmını da şöyle geri kalan hamuru küçük küçük parçalara böldüm ve elimle ufak ufak açtım ve cevizin üzerini kapatacak şekilde yerleştirdim. Ardından bütün hamuru yerleştirdikten sonra aradaki boşlukları da kapatarak elimle bastıracağım ve hamur bir bütün halini alacak. Bu şekilde yapmak daha kolayıma geldi. Eğer dilerseniz hamuru oklava ya da merdane ile açarak yerleştirebilirseniz o şekilde de hazırlayabilirsiniz elbette. Şimdi aradaki boşlukları da doldurduktan sonra elimle üzerine bastırınca zaten kalıp gibi bütün bir hali alacak. Gördüğünüz gibi gayet muntazam oluyor bu şekilde görüntüsü. Şekil vermek de oldukça kolay oluyor. Hamur kolay şekil alabildiği için. Diğer tarafta fırınımı önceden 170 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında ortalama 30-35 dakika gibi bir sürede pişecektir.
Pişen kurabiyeyi fırından çıkardıktan sonra ılımaya bıraktım. Ilık hale geldikten sonra kalıptan çıkarttım. Çok rahat bir şekilde çıkıyor kalıptan gördüğünüz gibi. Ilık hale geldikten sonra dilimlemek de oldukça kolay oluyor. Sıcakken dilimlemeye kalkarsanız eğer dağılma ihtimali yüksek olur. Bunun için lütfen ılımasını bekleyin. Böylelikle daha muntazam bir şekilde dilimleyebilirsiniz. Dilimledikten sonra sizlere yakından dokusunu göstermek istiyorum. Sunumu da, lezzeti de inanın tek kelimeyle şahane oluyor. Uzun süre tazeliğini de koruyan bir tarif. Şöyle yakından da dokusunu göstermek istiyorum. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.